Merhabalar, bu videoda ALSA yazılım bünyesinde ürettiğimiz ALSA Backlinker V3 yazılımımızı tanıtacağım. ALSA Backlinker, web sitenizin SEO performansını arttırmak için güçlü bir backlink gönderme botudur. Web sitenizin DA, Domain Authority, PA, Page Authority gibi değerlerini arttırarak, yani otoritesini arttırarak rakipleriniz arasında öne çıkmanıza yardımcı olur. Kısacası web sitenizin bilinirliğini ve organik trafiğini arttırmak, arama motorlarında üst sıraları yükselmek istiyorsanız bu yazılım tam size yönelik bir çözüm. Biz kendi sektörümüzde backlink botu kelimesinde birinci sıradayız. İkinci sırada da yine bizim paravan sitemiz yer alıyor. Backlink yazılımımızın hedefi de sizin kendi sektörünüzde üst sıralara çıkabilmenizdir. O zaman yazılımımızın tanıtımına geçelim. Öncelikle yazılımı açtığınızda sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Şu anda ben V3 sürümünün tanıtımını yapıyorum. V3 bizim çıkardığımız son sürüm. V3 sürümü ile birlikte ek kontrol ve hız ayarlama seçeneği eklendi. Bunlardan en son bahsedelim. Önce genel bir programı tanıtalım. Öncelikle burada yorum girebileceğiniz bir alan var. Burada yapmak istediğiniz yorumları girebiliyorsunuz. Daha sonrasında backlink listelerini ekleyebileceğiniz bir alan mevcut. Burada yorum backlink listesi ve redirect backlink listesi şeklinde ayrı ayrı ekleyebilir. Fakat aynı anda işleme sokabilirsiniz. Yazılım aynı anda bunları işleyebiliyor. Daha sonrasında silme işlemi yapabileceğiniz bir alan mevcut. En son olarak da timeout ayarlayabileceğiniz bir alan mevcut. Şimdi nedir bu timeout mevzusu diye sorarsanız, timeout sitelere girmek için belirlenen maksimum süre. Örnek veriyorum, bazı sitelerde çok fazla yorum olabiliyor. Dolayısıyla web site geç tepki veriyor ve sitenin açılması çok yavaşlıyor. Bunu 3 saniye yaptığınızda o site açılmıyor. Size burada hata dönüyor. Yani timeout süresi aşıldı diye hata dönüyor. Dolayısıyla bunun ideali 7-8-9 saniyedir. Fakat zamanla alakalı probleminiz varsa bunu düşük tutabilirsiniz. Ama dediğim gibi bazı sitelerde çok yorum olduğu için 3 saniyelik bir timeout ayarladığınızda o siteye 3 saniye içinde giremiyor. Dolayısıyla o siteye yorum bırakamamış oluyor. Dolayısıyla o siteden yararlanamıyorsunuz. Atılan yorum sayısını arttırmak için timeout ayarını 7-8-9 saniye veya internet hızınıza bağlı daha yüksek bırakmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında sağ tarafta ise tüm sonuçları kaydet, başarılı olanları kaydet, başarılı ve olası başarıları kaydet seçeneği var. Olası başarılar seçeneğinden birazdan bahsedeceğim. O yeni eklenen bir özellik. Burada da bize işlemle alakalı bilgi, başarılı site sayısı ve işlemle alakalı tamamlanma oranı karşılıyor. Şimdi en son eklenen özellikleri tanıtalım. Bu sürümde hızı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. 2'den 32'ye kadar bir hız skalası var. Bilgisayarınız iyiyse bunu fullleyebilirsiniz. Şu anda benim 8 GB bir RAM'im var bu cihazda ve arka planda uygulamalar açık ve video da alıyorum. O yüzden ben bu taramada hızımı 20 yapacağım. Bu arada bu versiyonla birlikte artık backlink listelerini çok daha hızlı şekilde taratabilirsiniz. Çok daha hızlı bir şekilde zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Biz bu arada kendi paketlerimizde biz de backlink listeleri sağlıyoruz. Tabii dışarıdan da bunları edinebilirsiniz. Bizim yazılımımızda sınırsız site ekleyebilirsiniz tüm listelere uyumlu. Dışarıdan da ekleyebilirsiniz. 1 milyonluk, 5 milyonluk listeler edinebileceğiniz yerler var. Dolayısıyla bu yazılım onlar için de bir destek sunuyor. Çok hızlı çalıştığı için herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Daha sonrasında ek kontrol ile alakalı bir checkbox ekledik. Bu nedir diye sorarsanız, bunu da şöyle açıklayabilirim. Bazı WordPress sitelerde otomatik onay kapalı olabiliyor. Yani otomatik onay kapalı olduğunda ve bu işareti işaretlemezseniz burada durumda başarılı olarak gözükür. Çünkü siteye o yorumu atabiliyor. Fakat otomatik onay açık olmadığı için site onu otomatik olarak yayınlamıyor. Ama sonuç olarak yorum gitmiş oluyor, onayda bekliyor. Bu seçeneği açtığınız vakitte siteye yorum yapılmış mı diye ek bir işlem daha sağlıyor. Dolayısıyla burada da belirttik. Bu seçenek işlem hızını yavaşlatabilir ama başarılı yazdığında kesin olarak yani attığını bilebiliyorsunuz. Ve olası başarıları kaydet seçeneği de buradan geliyor. Eğer ki sitede yorum yoksa olası başarıları şeklinde bir listeye kaydediyor. Yani yorum atılmış ama yorum bulunamıyorsa belki başka sebeplerden de bulunamamış olabilir. Olası başarılara kaydediyor.
V3 sürümüyle gelen özellikler bunlar. Şu anda gerçekten optimal bir sürüm oldu. Hız konusuyla birlikte güzel bir güncelleme oldu. Sizinle birlikte programı bir test edelim. Öncelikle burada bu arada girişleri kaydet ve girişleri yükle seçeneği de var. Onları diğer videoda tanıtmıştım. Ben eski hazır olan bir listemi burada kullanmak istiyorum. Banking.com.tr bizim paravan sistemimiz için bir çalışma yapacağım. Şimdi biz bunlara placeholder koyduk bu arada ama buraya koymadık rahatça değiştirebilmeniz için. Biz bu şekilde tavsiye ediyoruz. Href'le anahtar kelimeyi linkleme. Şimdi biz burayı bir düzenleyelim. Banking yazılımı diye yapalım. Banking yazılımı için bir çalışma yapalım. Buraya da banking yazılımı yazabiliriz. Çok önemli değil. Web site URL doğru olmalı. Daha sonrasında yorum kısmına geldik. Burası önemli. Burada çalışma yapacağınız siteyle alakalı ufak bir yorum. Daha sonrasında bir tane anahtar kelime linkleme Href'le. Biz bu şekilde tavsiye ediyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Zaten bu taslak hazır olarak geliyor. Ben Backlink yazılımını linkleyeceğim. Backlink programı ile buraları yazılımı şeklinde yapalım. Google'da hızlı şekilde yükselin. Bu arada şu anda Backlink botu kelimelerinde bizim ana sitemiz ve paravan sitemiz ilk iki sırada yer alıyor. Siz de sektörünüzü yükselmek için bizim botumuzu kullanabilirsiniz. Şu anda bu şekilde programımızı çalıştıracağım. Redirect Backlink sitesi ekleyelim. Şu anda bizim burada oluşturduğumuz bir listemiz var. DA ve PA değerleri oldukça yüksek, kaliteli listeler. İçinde Go ve Do linkler de bulunuyor. Yorum Backlink sitesi olarak da buradan bir listemizi ekleyelim. Ve önce bir ek kontrol olmadan listemizi çalıştıralım. Daha sonrasında bir de ek kontrolü çalıştıralım. Timeout'umuzu da 8 yapalım ve işlemimizi başlatalım. Redirect Backlink ve yorum backlinkler aynı anda birlikte gönderilebiliyor. Şu anda gördüğünüz üzere ikisi de aynı anda gönderiliyor. Ve ek kontrolü de aktifleştirelim. Gördüğünüz üzere ek kontrolü aktifleştirince hız bir tık daha yavaşlıyor. Çünkü ek kontroller yapıyor arkada. Bu arada Redirect Backlink'i iki farklı şekilde yolluyor. Hem ana domain ile yolluyor hem de HTTPS'li şekilde yolluyor. Çünkü bazı siteler öyle, bazı siteler öyle kabul ediyor. Biz de bu şekilde bir çözüm uyguladık. Ek kontrolü devre dışı bırakırsak daha da hızlanacaktır. Yorum backlink gösterme hızını gösterebilmek açısından bu işlemi iptal edip bir de sadece bir yorum backlink listesi eklemek istiyorum. Bu karışık bir liste olacak. İşlemi iptal ettikten sonra bir süre daha devam edebilir. Çünkü arka planda işlemler gerçekleştiği için yeni işlem almıyor. Arka planda işlemler gerçekleştikten sonra tamamen iptal edilmiş oluyor. Şimdilik yine arka planda işlemler yaptık. Bitince tamamen bitmiş olacak arka plandaki işlemler. Biz şimdilik listelerimizi silelim. Karışık bir liste üzerinde deneme yapalım. TXT dosyamızın yüklenmesini bekleyelim. 95K'lık bir liste yükledik. Karışık bir liste. Bekliyoruz. Büyük listelerde bu tarz biraz bekleme yaşanabiliyor. Biraz da RAM kullanımı önemli tabii. Evet, listemiz yüklendi. Time 38 yapalım. Ek kontrol koyalım. Hızımızı 22, 25'e çıkartalım. 32'ye kadar yolu var. Ve başlatalım. Yorum backlink atmadığını bir de bu şekilde görelim. Gördüğünüz üzere çok hızlı bir şekilde yorum backlink atabiliyor.
karışık bir liste. Onaylı onaysız karışık bir liste. Büyük bir liste. Bizim paketimizde yer alan bir liste. Gördüğünüz üzere yorum gönderildi, onaylanmamış olabilir. Bu büyük ihtimalle bunların otomatik onayı kapalı. Hız olarak size bunu göstermek istedim. Çünkü redirect'te tam görülemiyor olabilir. Hatta ilk kontrolü kaparsanız çok daha da hızlı bir şekilde işlem sağlanır. Evet, V3 sürümümüzün tanıtımı bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.